Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim tüm İslam aleminin öncelikle Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kesilen kurbanların da yardımlaşma ve dayanışma içerisinde özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Ve efendim bugün soru cevap yapalım istiyorum. Çok soru geldi çünkü birikmesin. Siz değerli izleyicilerimizi burada bekletmeyelim. O yüzden bugün soru cevap yapmak istedik. İlk sorumuz Ali Kızılırmak Beyefendi'den geldi. Diyor ki, uzman olmadığınız ilahiyatçı modunda konuşuyorsunuz. İlahiyat alanında temel kriterler ve hareket noktaları vardır. Kur'an ve hadisler. Soğuk duş ve endorfin etkisinden bahsetmişsiniz. İlmine güvendiğiniz vatsat ve pansuman fetvalar veriliyorsunuz. İlmine güvendiğiniz hocalardan demek istedi sanırım. Ve devam etmiş. Erkekler üzerinden bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Nasıl empati yapabiliyorsunuz? Not: naklettiğiniz fetvalar bu konuda sorun söz olmayıp bir tavsiyedir. Gayrimeşru yollara düşmektense kaydıyla sınırlı olarak yetki verilmiştir şeklinde bir ifade kullanmış. Ben teşekkür ediyorum efendim öncelikle. Ve eğer birilerinin yüreğine, beynine dokunabildiysek ne mutlu bize ve doğru yolda olduğumuzun da göstergesidir bu. Ve biz özellikle mastürbasyon videosunda detaylı anlattığımızda şunun altını özellikle çizdik. Hiçbir zaman biz bu konunun uzmanı değiliz. Uzman kişilerden bu konuda destek aldığımızı da belirttik. Genelde de bizim uzmanlık alanımız daha çok sosyoloji, toplum bilimi, toplum mühendisliği ve siyaset bilimi. Bunun dışında olan alanlarda genelde tıbbi bir konu olduğunda bunu uzmanına bırakıyoruz şeklinde ifade kullanıyoruz veya bir atıfta bulunuyoruz veya bir hukukçudur, hukukçuya atfediyoruz, atıfta bulunuyoruz veya ona bırakıyoruz. İlahiyat konusunda da genelde ilahiyatçılara bırakılır bu konu. Evet, ilahiyatçılara bırakıyoruz. Yalnız bizim burada fetva aldığımız, yani bizim bu konuda danıştığımız, değerli, ilmine güvendiğimiz, yani onların vasat diye nitelendirdiği ama benim ilmine güvendiğim hocalardan Türkiye'de 2 ve 3 tane, hatta dünyada 2 ve 3 tane var. Keşke onlar çıkıp bu alanda fetva verseler. Yani bugün bu video üzerinden eleştiri yapanlar ekranlara çıkıp onlar üzerinden fetva alanların aldığı fetvalar daha vasat ve yetersiz kalıyor aslında toplumu yönlendirme noktasında. Biz de orada bir tavsiyede bulunduk aslında ve altını da özellikle çizdik. Yani sabah akşam bu yapılıyor veya bunu yapıyorlar şeklinde de bir ifade kullanmadık. Gençlerin kendilerini tanıma aşamasıdır, kendilerini keşfetme aşamasıdır. Tabii ki sağlık boyutunda sağlığına zarar vermeden insanlar gayrimeşru yollara düşeceğini veya özellikle zinaya düşeceklerini veya birinin canını yakmaya yönelik bir eyleme düşeceklerini fark ettiklerinde bu mekruh kılınmıştır. Yani bu böyle bir müsaade, açık bir alan bırakılmıştır orada ve biz bunu anlattık orada ve bu açık alanı da, yani o e, kapıyı da açmamız gerekiyor zaten gençlere. Yani bugün ekranlardan veya başka şekillerde fetva verenler toplumu iyiden iyiye sıkıştırıyor ve bugün LGBT tuzağına gençlerin düşmesi, 8.000 genç cinsiyet değişikliği için hastanelere müracaat etmiş durumda. Burada sizlerin de vebali var. Cemaatler tarafından cemaatlerin içerisinde sebil sübyan çocuklara tecavüz edildi. Kadınlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Özellikle cinayet ve
tecavüz vakalarını çok sık rastlar hale geldik. Yani burada bir vebaliniz de var. Yani önce bir ayna tut, eleştirmeden önce bir ayna tutmamız lazım kendimize. Şayet biz o dar alanı yani sıkıştırırsak gençleri çok daha vahim sonuçlarla karşılaşırız. Bunu günah ayıp videolarımızda da anlattık detaylı şekilde. Kediyi ne kadar köşeye sıkıştırırsanız o kadar sizin üzerinize sıçrama olasılığı artar. Ve gençler o dar alandan çıkamadıkları için intihar vakalarıyla neticelenen olaylarla da karşılaşıyoruz. Yani bir şey bir şeyin sonucu, bir şey başka bir şeyin sonucuna dönüşebiliyor. Biz bunu bu şekilde anlattık ve ne eksik ne fazla aynen bu şekilde anlattık. Ve devamında efendim Kur'an-ı Kerim ve hadisleri referans gösterdik zaten. Ben şunu bilmiyorum, bana bunu biri anlatsın. Kur'an-ı Kerim, hadisleri incelemek, Kur'an-ı Kerim'i incelemek, okumak, Allah'ın ilmine vakıf olmaya çalışmak sadece ilahiyatçıların tek elinde mi? Ben tüm insanlığa açık olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben de o ilimden yararlanan biriyim. Ve o ilimden yararlanırken de hiçbir yerinde soğuk duş alın, soğuk duş cinsel dürtüleri bastırır gibi bir ifade göremedim, rastlamadım. Bana gösterin lütfen varsa da. Yani ben görmediysem, gözümden kaçtıysa da bana bunu gösterin. Yani nerede var? Bunu lütfen açıklayın. Neyin ikamesi? Yani soğuk duş kadının ikamesi mi? Erkeğin ikamesi mi? Neyin yerine koyuyoruz soğuk duşu? Aksine bunu ortaya koydum. Bunu biyoloji uzmanlarına da sorabiliriz. Ki sormamız gerekiyor zaten. Soğuk duş endorfin hormonunu tetikler. Yani kanı hızlandıran bir durumdur. Dolayısıyla bu cinsel dürtüleri bastırmak yerine bir noktada da tetikler aslında. Dolayısıyla gençlere biz orada özellikle dedik ki bir şeyi tabii ki çoğu zarar, azı karardır her şeyin. Bu Kur'an-ı Kerim'de de böyle anlatılır. Harama düşeceğinizi hissettiğiniz noktalarda bunda bir sakınca görülmemiştir. Bu bütün benim şahit olduğum gerçekten hani ekranlara da çıkanların tamamından bahsetmiyoruz. Ekranlara çıkıp bunu bu şekilde anlatan değerli hocalara da rastladım. Yani ben onlara da saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu öyle bir şey değil. Yani sırf eleştirmek için eleştirmeyi de doğru bulmuyorum efendim. Ve sorusuna devam etmiş Ali Bey. O yüzden orayı da atlamak istemiyorum. Erkeklerle nasıl bu kadar empati kurabiliyorsunuz erkeklerden bahsederken? Şimdi sadece erkeklerden bahsetmiyoruz videoların tamamını izlediyseniz şayet. Hem erkekten hem de kadından bahsediyoruz. Erkeklerle nasıl iletişim kuruyor? Yani erkekleri nasıl bu kadar iyi anlıyorsun demek istedi arkadaşımız. Bunun için özel eğitim aldım. Yani eğitim alanım bu. İnsan, psikolojisi, toplum, sosyoloji, insanı tanıma, insan nefsini tanıma noktasında eğitim aldım zaten. Dolayısıyla bu eğitimi aldıktan sonra ekranlara sizlerin karşısına çıktık. Bunun eğitimini alırken de Kur'an-ı Kerim insan nefsini nasıl tanımlamış, Peygamber Efendimiz kendisine gelen sorulara nasıl fetva vermiş, nasıl karşılık vermiş, kendi hayatındaki örnekler nasıl, kendi hayatı nasıl, bunları inceledik. Diğer semavi dinleri inceledik, 12 emre baktık, eski ahite baktık, yeni ahitte insan nefsi ve insanla ilgili kavramlar nasıl anlatılmış bunlara baktık. Mevleviliğe özellikle hassasiyet gösterdik ve üzerinde durduk. Çünkü daha önce de bu konudan bahsettim. İnsan nefsini en iyi tanımlayan alanlardan biri Mevlevilik, Mevlana ve tasavvuf ilmidir. Tasavvuf ilmini de bugün halen daha kullanan
ülkeler var ordu sistemleri üzerinde. Osmanlı da bunu kullanıyordu ordu sistemleri üzerinde. En iyi anlatan, insan nefsini en iyi tanımlayan ilimdir tasavvuf ilmi ve en iyi insan nefsini eğitebilecek ilmin tasavvuf ilmi olduğunu da gördüm. Size de okumanızı tavsiye ederim. Kendinizi de tanımış olursunuz bir erkek olarak. Bir kadını da ve kadınları da belki eşinizi de daha iyi tanımış olursunuz. Okumanızı bu noktada tavsiye ederim. Ali Bey, teşekkürlerimizi ileterek. Bir diğer soru İmam Hatiplerle ilgili gelmiş, güzel bir eleştiri ve soru. Ebrar'dan Vloglar ve Filozofum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Günah, ayıp ve yasak kavramlarını anlattığımız videolarda İmam Hatiplerden bahsetmiştik. Ona istinaden bir yorum ve soruda bulunmuşlar. Kırıldıklarını hissetmedim. Güzel bir yorumdu. Yalnız ben orada şimdi sadece İmam Hatiplerle ilgili bir durum değil bu aslında. İmam Hatipler bir örnek. Yani İmam Hatiplerde de var bu baskı çocuklar üzerinde. Yalnız sadece İmam Hatipler'de değil, bütün aslında çevresel baskı, aile baskısı, toplumsal baskı, her şeyin ayıp ve günah, yasak duvarına çarpması gençlerde, özellikle çocukluk evresinde çok farklı şekillerde tezahür ediyor. Yani bir şey aslında biz olumluya dönsün diye yapmaya çabalarken olumsuza da dönüşebiliyor. Şimdi Türkiye'de eğitim noktasında sadece İmam Hatipler problemli değil. Türkiye'de eğitim sistemi tabandan tavana, ilk öğretimden yüksek öğretime kadar problemli bir noktada. Yeterli diyemeyeceğim eğitimle ilgili yok. Eğitim yok. Yani bir eğitim yok ki yeterli diyeyim, değineceğim de eğitim konusuna. Olmadığı için diploma odaklı, mezuniyet odaklı bir eğitim sistemimiz var. Bu da iş hayatında yetersiz insanlar karşımıza çıkartıyor. Bu yetersizliğin farkında olmayan insanlarla da karşılaşıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla ben üniversite mezunuyum, iş bulamıyorum diyor. Veya üniversite şu falanca bölümü bitirdim, falanca işi yapıyorum. Hiç alakasız bir iş yapıyorum deyiveriyor hemen. Ya kendisi de aslında bundan rahatsız ve müzdarip. Dolayısıyla orada bir açmaz ve orada bir çıkmaz var. Bu sadece İmam Hatiplerle ilgili bir durum değil, dolayısıyla yani bütün eğitim sistemini tekrardan gözden geçirmemiz lazım. Dini eğitim almak istemesi bir çocuğun veya ailesinin, muhafazakar bir ailenin çocuğuna dini eğitim aldırmak istemesi kadar doğal hiçbir şey yoktur. Bunu her fırsatta söylüyorum. Yalnız bu sistem hatalı ve bu sistemin yetiştirdiği hocalarda da zaman zaman problemler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz eğitimin tamamını ele alarak bunu söyledik. Ve sadece bir noktada değil, aslında bütün noktalarda problemimiz var efendim. Ben kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Annemle kolay tarifler, teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık. Ayna tutabildiysek ne mutlu bize, alkışlıyorum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Neşeli Aile, Betül Erdem, Köylü Güzeli, Eylül Bilgin, Meral, Gül Sultan, Sinem Yıldırım, Kubilok, Gamze, Başak, Birsen Bayrak, Tahsin Kara, Nur Özkan, Zeynep, Melisa, Mehmet, Duman, Ümran Güneş güzel yorumlarda bulundular. Ben hepsine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım ve Kemal Bey, erken seçim olacak mı demişler. Efendim, erken değil, baskın bir seçim olacak. Baskın seçim kapıda. Yazın bunu bir kenara. Kasım'da seçim bekliyorum. Kasım'da seçim var. Yüksek olasılıkla. O zaman yaklaştığında ben demiştim, videosu da çekerim isterseniz. Ve bu süreçte en önemlisi de efendim muhalefet çok önemli işlere imza attı ve önemli bir mesafe kat etti. Tarihinde ilk defa sahaya indi.
İnsanların derdini dinledi, dert dinledi daha doğrusu. Şimdi dert dinleyenle dinlemeyenin hali aynı olmaz. Dert dinlemekten saçlarıma bak böyle kamerada gözükmeyen beyazlıklar başladı bu genç yaşımda. Dolayısıyla dert dinlemek öyle hafife alınacak bir şey değil. Yani her zaman başımın üstündesiniz. Her zaman derdinizi dinlemeye hazırım. Benim burada söylemeye çalıştığım muhalefetin dert dinlemekten aslında haleti ruhiyetini size anlatmak. Dolayısıyla muhalefet burada çok ciddi bir mesafe kat etti tabana inerek. Bunu kullanmaya çalışacaktır. Bu da Kasım'daki seçimin çok zorlu geçeceği anlamına geliyor. Burada bir artı daha eklemek istiyorum, ilave etmek istiyorum. Sorunuza, sorunuz değildi ama ona bir artı olsun mahiyetinde. Ben bir böyle sokak karışıklığı, böyle bir kaosun olacağını düşünmüyorum, zannetmiyorum. Bunu size empoze etmeye çalışanlara da çok itibar etmeyin efendim. Yani öyle bir durumda ben vatandaşın sokağa ineceğini ve bu oyuna geleceğini pek zannetmiyorum. Umuyorum en azından öyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum ve umut ediyorum diyelim. O yüzden düzelecek olan süreç ondan sonra başlayacak aslında ve hep birlikte de buna şahit olacağız. Ve teşekkür ediyorum tekrardan sorunuz için. Nihan Gündüz, samimi ve doğal konuşuyorsunuz demiş. Yeliz Akıcı demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Gülseren Mix, çok şerefli bir misyon üstlenmişsiniz hocam. Yaşamın bu zor döneminde birleştirici konuşmalarınız, olaylara gerçekçi bakışınız çok etkileyici demiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gülseren Hanım'a buradan şunu da söylemek istiyorum özellikle. Onun nezdinde aslında ayrışmamız için bir sebebimiz yok. Yani tabanda ayrışmamız için bir nedenimiz yok. Evet, farklıyız birbirimizden, farklı düşünüyoruz, farklı görüşlerimiz, farklı isteklerimiz var, sevdiklerimiz farklı, sevmediklerimiz farklı. Yalnız bu ayrışmak için bir neden değil, ayrışmamızı gerektirecek bir neden değil. Aynı sahanın içerisindeyiz. Aynı toprak üzerindeyiz. Aynı toprağı birlikte yiyoruz. Aynı toprağa gömülüyoruz. Aslında birbirimizden olan farklılıklarımız bizim güzelliklerimiz ve güzelliklerimizi yansıtıyor. Bunun da altını özellikle çizelim. Yine güzel bir soru. Batuhan, Çin bölünecek mi diyor. Yunanistan ve uluslararası siyasetle ilgili sorular da geldi. Uzun zamandır uluslararası siyasete eğilemedik kadına öncelik verdiğimiz için. Evet, Batuhan da bu Çin konusuna kafayı takmış durumda. Yani Çin'i seviyor mu, sevmiyor mu? Yani Çinli bir sevgilisi mi var? Bunu da çok anlamlandıramadım. Sormak istiyorum Batuhan'a. Yalnız Batuhan yoğun şekilde Çin'le ilgileniyor. Evet Batuhan, sorunun tam karşılığı olur mu bilmiyorum. Yalnız Amerika'nın Orta Doğu politikası önümüzdeki süreçte tekrar gündeme gelecek. Her fırsatta söylüyorum, yeri geldikçe söyleyeceğim. Yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek. Bu yakın gelecekten bahsediyorum. Yani orta uzun vade değil, yakın gelecekte Orta Doğu'da şekillenecek ve Orta Doğu aslında dünyanın şu anda kalbi konumunda. Zaten hani bugün o bölgede bazı edinimler kazanmak için aslında ülkeler birbirleriyle bir savaş, gizli bir soğuk böyle bir savaş içerisindeler. Dolayısıyla oradaki pastadan aslında herkes payını kapmaya çalışıyor gibi bir durum var. Burada Çin'in bu bölüm yani oradaki o Orta Doğu'daki durum Çin'in bölünmesini hızlandıracak. Yani Çin aslında kendi doğal sonucu çerçevesinde bölünecek. Yalnız Orta Doğu'daki bu kaos ortamı Çin'in bölünmesini de hızlandıracak. Çin bölündükten sonra bizler Arap Yarımadası'nın bölündüğüne de şahit
olabiliriz. Çin'in her fırsatta üçe bölüneceğini söylüyorum. Yönetim biçimleri olarak Kraliyet Çin'i başa koyduk ve bunları detaylı videolarımızda da anlattık. Üç parça Çin'den bahsedebiliriz aslında. Göreceğiz bunu. Yakın gelecekte, çok uzak değil bize. Ve bu noktada da efendim biz Çin'i, Orta Doğu'yu işlemeye devam edeceğiz. Yalnız burada bir acil durum da var. O da kadın konusunun aciliyeti. Öte taraftan Yunanistan'la ilgili olan soruyu da atlamayalım. Yunanistan, evet, Amerika ve Avrupa şu anda Yunanistan'ı gazlıyor. Yalnız ben Yunanistan'ın Amerika'nın ipiyle kuyuya ineceğini çok zannetmiyorum, düşünmüyorum da. Çünkü önünde Yunanistan'ın Ukrayna gibi bir örnek var. Ukrayna'da Avrupa ve Amerika'nın ipiyle kuyuya inmişti ve şu anda Ukrayna'da savaş hala devam ediyor. İçler acısı bir insanlık dramı yaşanıyor orada. Dolayısıyla ben Yunanistan'ın böyle bir oyuna gelebileceğini, sınır komşusuyla gelebileceğini çok düşünmüyorum. Türkiye dışarıdan, içeriden de bu böyle. Dışarıdan da zaten çok güçlü bir ülke durumundayız biz. Dolayısıyla en azından Türkiye'de seçimin bekleneceğini, Yunanistan atacağı adımlarda seçimi bekleyeceğini düşünüyorum ben. Hemen öyle paldır küldür savaşa gidilecek bir ortamında olduğunu ben çok görmüyorum. Yalnız Yunanistan'la ilgili ben şunu da söylemek istiyorum. 2012'de başlayan yanlış politikalar, Kıbrıs üzerinden ilerletilmeye çalışılan yanlış politikalar da aslında Yunanistan'a biraz da cesaret verdi gibi bir durum söz konusu. Bunu da bir görmesi lazım muhalefet. Yani geçmişte yapılan hatalar aslında biraz da bizi bu noktaya getirdi. Muhalefetin burada bu hatalardan dönebileceğini, döndüğünde çok daha ılımlı bir ortamın olacağını ben düşünüyorum ki keza burada zaten Yunanistan değil, asıl mesele Yunanistan'ı gazlayan Avrupa ve Amerika'ya karşı biz aslında bir mücadele yürütüyoruz. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben efendim hepinize çok teşekkür ediyorum ilginizden, alakanızdan, desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Bize yazmayı, bizimle olmayı, bize sorularınızı yöneltmeyi ihmal etmeyin lütfen. Her birine ayrı ayrı bakmaya, elimizden geldiği kadar incelemeye çalışıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen bizimle kalın, konuşmaya devam edeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.